Aynı şeyi şu alt kısım için de yapmak mümkün. Bu sefer şu içteki uçlarına tıklayacağız. O zaman iç yuvarlak oluşacak. Tekrar F Enter dedim. Komutumuza radius değerimiz hazır olduğu için 100 yazıyor zaten. Bir daha 100 sayısına girmemize gerek yok. R Enter deyip 100 yazmamıza gerek yok. Sadece ne yapacağız? İki uca tıklayacağız. Buna ve buna. Gördüğünüz gibi dış bükey ve iç bükey yayları zaten kendiliğinden oluştu. Evet, aynı zamanda burada da küçük bir 50'lik yarıçaplarında, burada sayısı yazmıyor ama bunun yarıçapının 50 olduğunu şuradaki bilgiden anlıyoruz. O zaman biz ne yapacağız? 50 olan yarıçap değerini buraya girebiliriz. F yazıp Enter'a bastıktan sonra yarıçap değeri 50 olduğu için R'ye girerek, R radius değeriydi. R Enter deyip 100 olan değeri 50 olarak değiştiriyorum. Enter dedim. Ve ondan sonra içteki köşelere yakın çizgilere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2 ve 3 tane yarıçapı ben bu şekilde yaptım. Evet, şimdi bir de şu alttaki yarıçap 50 bir yarım çember var. Yani yay esasında. Yarıçapı 50. Bunu bile burada benim çizmem mümkün. Ama biz bunları çizerken muhakkak iki çizgi olması lazım. Birbirinin paralelinde de olabilir bu çizgiler. Burada bakın şimdi komutla yazalım. L Enter deyip şuradan şöyle bir düşey Enter dedim. Tekrar buradan da bir düşey çizgi çizdim. Bunları buluşturarak da eğer ille ben bunu fillet komutuyla yapayım diye düşünüyorsam yapmak mümkün. F Enter dedikten sonra yarıçapımız 50 hazırdı zaten. Burada 50 yazıyor. Bu 50'yi ben ne yapıyorum? İki ucuna tıklayarak gerçekleştiriyorum. Şurada yapmamız gereken sadece şu alttaki yardımcı çizgi olarak kullandığım iki çizgiyi silmem gerekiyor. E yazarak önce seçim yapıp da E yazıp Enter'a basarsam direkt ben bu yardımcı çizgileri silmiş olurum.